Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bir gün yine sıklıkla karşılaştığımız, bizlere ulaşan sorulardan birine cevap vermeye çalışacağız. Allah'ın her şeye gücü yetiyorsa ve mutlak güç sahibi ise Allah dilerse kendisi gibi ikinci bir ilah var edebilir mi? Yine bu sorun bir başka varyasyonda şu şekildedir arkadaşlar. Allah her şeye gücü yeten bir varlık ise dilerse kendisinden daha büyük bir varlık var edebilir. Şimdi gelin bu soruya hep birlikte göz atın. Değerli arkadaşlar, Allah mutlak kudret sahibidir. Mutlak güç sahibidir. Her şeye gücü yeter. Onun gücünün ve kudretinin kapsamı dışına hiçbir şey çıkmaz. Her şeyin yaratıcısıdır. Kur'an'ın ifadesiyle sizi de, sizin yaptıklarınızı da yaratan O'dur. Onun kudretinin kapsamı dışına hiçbir şey çıkmaz. Dolayısıyla onun gücü ve kudreti açısından bakarsanız imkansız diye bir kavram yoktur. Her şeye güç yetirir. Sorumuza gelince soru kendi içerisinde tutarsızlık barındırır. Çünkü değerli dostlar, ilah olmanın temel vasıfları var. Hem Kur'an'ın genel bütünlüğü içerisinde hem Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden birisi olan İhlas suresinde ilah olmanın temel vasıfları sıralanmıştır. Allah tektir, eşi benzeri yoktur, onun misli bulunmaz, misli mevcut değildir, doğmamıştır, doğrulmamıştır, yaratılmamıştır. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman bu soru kendi içerisinde bir tutarsızlık içerecektir arkadaşlar. Çünkü deniliyor ki ikinci bir ilah yaratamaz, yaratılan şey ilah olamaz değerli arkadaşlar. Elbette ki Allah, bütün evreni yaratan Allah, her şeyi var etmeye gücü yetecek. Ancak ve ancak ikinci ilah söz konusu olduğu zaman arkadaşlar, yaratılmış bir varlık ilah olamayacağı için bu soru kendisiyle çelişen bir sorudur. Tutarsızdır, anlamsızdır. Bir anda laf demagojisinden başka bir şey değildir. Kendisinden daha büyük kavramına gelince arkadaşlar, uluhiyet dediğimiz vasıf, yani ilah oluş, en büyük olmak anlamına gelir arkadaşlar. Başka bir deyişle evrendeki en mükemmel varlık, en yüce varlık, en büyük varlık Allah'ın kendisidir. Ondan daha yüce, daha ulu, daha ulvi, daha büyük bir varlık mevcut değildir. Şimdi soru açısından bakarsanız arkadaşlar, eğer Allah daha büyüğünü var ederse bu durumda bu uluhiyet vasfını çelişen bir durum ortaya çıkacaktır. Çünkü Allah'tan başka daha büyük kavramı yok. Çünkü daha büyük kavramı, daha iyi kavramı, daha mükemmel kavramı Allah'a aittir. Hatta Kur'an'ın ifadesiyle en güzel isimler de ona aittir. O isimlerle ona yakarmak, o isimlerle ona dua etmek, o isimlerle ona niyazda bulunmak gerekir. O zaman Yüce Allah en büyükse, en mükemmelse, en iyi ise arkadaşlar, ondan daha iyisi olmaz, ondan daha büyüğü olamaz, ondan daha mükemmeli olamaz. Yaratılan, yaratılmış varlıklar sonludur arkadaşlar. Zaman zaman çürür, zaman zaman yok olur. Bu dünyada var olan bir insan günün birinde ölümlüdür. Ölen, eksilen, değişen ve değişime tabi olan bir varlık en mükemmel vasfına sahip olamaz. Başka bir deyişle en büyük de olamaz. Değişim dünyası kevin ve fesat dünyasıdır felsefe anlatımıyla. Bozulur, eksilir, eksiklik ve noksanlık kabul eder. Oysa ki en büyük olan, en yüce olan, en ulvi olan varlık hiçbir zaman eksiklik kabul etmez. Hiçbir zaman noksanlık kabul etmez. Şimdi soru açısından bakarsanız arkadaşlar, yaratılan her varlık eksik olacak. Çünkü yaratılmaya muhtaçtır. Var edilmeye muhtaçtır. Bir başkası tarafından var edilmiştir. Bir başkası tarafından var edilen bir varlık en mükemmel de olamaz, en büyük de olamaz arkadaşlar. Çünkü ilah olabilmek, en büyük olabilmek Allah'a ait bir sıfattır. Ondan daha büyüğü düşünülemez. Oysa ki yaratılan, var edilen, meydana getirilen varlıkların hepsi eksiktir. Hepsi noksandır. Hepsi günün birinde yok olacaktır. Yok olan, eksik olan, yaratılmış olan, başka bir deyişle yaratıcıya ihtiyaç olan bir varlık en mükemmel de olamaz, en büyük de olamaz arkadaşlar. Bir başka şey de Allah'ın kudreti imkansız olana taalluk etmez. Başka bir deyişle arkadaşlar, muhal olan, imkansız olan, var olması aklen ve zihnen düşünülemeyen bir şeye Allah'ın kudretinin taalluku da düşünülemez. Kimin açısından? Bizim gibi fani varlıklar açısından. Bu düşünce yapısını ortaya koyan biziz arkadaşlar. Ne demek bu arkadaşlar? Bu şu anlama geliyor. Eğer imkansız bir şey varsa ortada, meydana gelmesi asla ve asla düşünülemeyecek bir şey varsa Allah'ın kudretinin ona taalluku da düşünülemez arkadaşlar. Ne demek arkadaşlar? Bunu tekrar açıklamak gerekirse Allah'ın denginin olması, Allah'ın daha büyüğünün olması ya da Allah'ın dengi ikinci bir varlığın olması imkansız bir şeydir arkadaşlar. Çünkü uluhiyetin, ilah oluşun temel vasıflarıyla çelişen bir durumdur. Buna imkansız diyoruz, buna muhal diyoruz, buna mümteni diyoruz. Dolayısıyla mümteni olan bir şeye Allah'ın kudretinin taalluku da düşünülemez. Allah'ın kudreti imkansız olan bir şeyle ilişkilendirilemez. Dolayısıyla başa dönersek eğer Allah'ın kendisinden büyük
büyük bir varlık ya da kendinin dengi bir ilah var etmesi gibi bir soru kendi içinde çelişen bir sorudur. Anlamlı değildir. Dolayısıyla da arkadaşlar uluhiyetin temel nitelikleri, vasıfları açısından da anlamlı değildir. Anlamsız olan, tutarsız olan, çelişik olan bir şeye cevap vermek de gerekmez arkadaşlar. Ama elimden geldiğince, olabildiğince tutarlı ve mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Bir başka videoda sizlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kafanıza takılan, bizlere sormak istediğiniz konular varsa, videoyu çekmemizi istediğiniz, inanç dünyası ile ilgili kafanıza karıştıran sorunlar varsa, videonun yorumlar kısmından bize ulaştırırsanız bir başka videomuzun konusu o olabilir arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.